Merhaba sevgili arkadaşlar, Bir Yumakla Gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere önümde görmüş olduğunuz bel şalının, bel aksesuarının yapımını anlatmaya çalışacağım. Bilindik bir model ama çok şık, böyle çok hızlı ilerleyen de bir model. Daha önce bu modelin ben kanalımda kirazlı bandanasını anlatmıştım. Bugün de bel şalı olarak anlatmak istedim. Ölçüleri olsun, modeliyle ölçü olsun, nasıl olduğunu sizlerle paylaşmak istedim. Ölçülerimden bahsedeyim. Yeri gelmişken şu üst kısmının, yani şu düz kısmının ölçüsü böyle uçtan uca 62 santim. Bu yüksekliğimizde buradan bu kısma kadar yüksekliğimizde 29-30 santim arası arkadaşlar. Yeterli bir ölçü benim için. Sizler daha büyük istiyorsanız, bu kısmı daha uzun istiyorsanız uzatabilirsiniz sıra sayısını. Bağcıklarımızda 60 santim bu taraf, 60 santim de bu taraf. Video içerisinde hani hem zincir sayısı olarak hem de ölçü olarak yine veriyorum, anlatıyorum arkadaşlar. Kullanmış olduğum ip 330 metrelik bir koton ip. %55 pamuk, %45 akrilik olarak geçiyor. Burada hangi ipi kullandığımı söyleyemiyorum ama açıklama kısmına mutlaka hangi ipi kullandığımı yazacağım arkadaşlar. Tığ olarak da 4 numara 2,5 milimlik bir tığ kullandım. Şuradaki milim önemli olan 2,5 milimlik bir tığ kullandım. İpimle 330 metre, yani birazcık daha kaldı arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, herhalde yarısını kullanmış oldum ben bu ipin. Çünkü bir tane daha çıkar yine bundan. Bu şekilde malzemelerim, ölçülerim de bu şekilde. Şimdi isterseniz yapımına geçelim. Geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorumlarınıza da destek olmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin. Evet arkadaşlar, bel şalımızın yapımına başlıyoruz. Öncelikle sihirli bir halkayla başlıyoruz. Şöyle bir zincir çektim. Videomu da yakınlaştıralım. Evet. 3 tane zincir çekeceğim. 3 zincirimizi çektim. İpimi doluyorum. Bu sihirli halkanın içerisine 2 tane trabzan yapıyorum. İkili trabzanlar yapıyoruz. Zincirimle birlikte 3 tane ikili trabzanım oldu. 2 zincir, aynı yuvamın içerisine tekrar 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3. Evet, 2 zincir çekiyorum yine. Tekrar aynı yuvanın içerisine 3 tane trabzan yapıyorum. Evet. Şimdi bakın, burada 1 2 3 tane üçlü öbeğimiz, 2 tane de 2 zincir çektiğimiz yuvalarımız var. Şimdi ipimi çekiştiriyorum. Yani çekiyorum ve bu orta noktayı kapatıyorum arkadaşlar. Döndüm. 3 tane zincir çekiyorum. 3 zincir. Hemen ilk 2 zincirimin olduğu noktaya 3 tane trabzan yapacağım. 2 zincir, tekrar aynı noktaya 3 tane trabzan yapıyorum. Buraya 5 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 zincir ve şuradaki 2 zincir çekmiş olduğumuz yuvaya da yine 3 tane trabzan yapıyorum. 2 3 2 zincir ve tekrar aynı yere 3 tane trabzan yapıyorum. Evet. Bu kenarlar bizim su taşı modelimiz olacak ve yukarıya doğru hep aynı şekilde devam edecek. Şimdi tekrar döndürdüm. 3 zincir çekiyorum. Bu yuvaya 3 tane trabzan yapıyorum. Su taşı modelimiz 3 trabzan. 2 zincir, 3 trabzan. Beş zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Burada altta çekmiş olduğumuz 5 zincirimizin hemen şöyle bakın boşluğa, ortada boşluğa batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Tekrar 5 tane 2 3 4 5 zincir çektim ve bu yuvamın içerisine yine 3 tane trabzan yapıyorum.
2 zincir. Tekrar aynı yere 3 tane trabzan yapıyorum. Şimdi bu sırada modelimizi kurmaya başlayacağız. Tekrar döndüm. 3 zincirle dönüşlerimiz hep 3 zincirle dönüyoruz. Su taşıma 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapalım. Çok kolay bir model. O kadar kolaylıkla yapacaksınız ki arkadaşlar ve bir o kadar da şık gözüküyor kesinlikle. Bu sene biliyorsunuz hem bandanalar hem bel şalları oldukça moda. Şimdi buraya geliyoruz. Burada bakın su taşlarından çıkarken ve su taşlarına girerken artık 4 zincir çekeceğiz. Ortalarda 5 zincirimiz olacak. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincirimi çekiyorum. Şuradaki bakın 5 zincirimle birlikte sık iğne ile bağladım. İpimi doluyorum. Burada tam orta noktamda bir tane sık iğne yapmıştım. Bu sık iğnemin üzerine 5 tane trabzan yapıyorum. 1 2 aynı yere 3 4 5 hiç zincir çekmiyorum. Buradaki boşluğa, şu 5 zincirlik olan boşluğa sık iğne ile bağlıyorum. Şimdi ne dedik? Su taşından çıkarken ve su taşına girerken 4'er tane zincirim olacak. 2, 3, 4 zincirim. İpimi doluyorum. Su taşımı yapıyorum. İki zincir. Evet. Döndük. 3 zincir çekiyorum. Tekrar su taşımızı yapalım. Su taşlarımız 3 trabzan, 2 zincir ve 3 trabzandan oluşuyor. Ve trabzanlarımız örgümüz boyunca hep ikili trabzan olarak devam edecek arkadaşlar. Evet, şimdi su taşından çıkacağız. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Buradaki 4 zincirlik alana sık iğne ile bağlıyorum. Şimdi bu sırada kafesler oluşturacağız. Bakın bir dolgu sıramız olacak, bir kafes sıramız olacak. Şimdi 5 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5 zincir. Burada 5 tane trabzanım vardı. Bunun hemen ortasındaki trabzanımın tepe noktasına şöyle göstereyim bakın. Tam ortasındaki trabzanımın tepe noktasına sık iğne ile bağlıyorum. Yine 5 tane zincir çekiyorum. Ve buradaki 4 zincirimizle birlikte sık iğne ile bağladım. Şimdi su taşına gireceğim. 4 zincirimi çekiyorum. Ve su taşımızı yapıyoruz. Döndürüyorum. 3 zincirimi çektim. İki zincir ve tekrar aynı yere 3 tane trabzan yapıyorum. Evet. Şimdi su taşından çıkıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum ve buraya sık iğne ile bağlıyorum. Şimdi bakıyorum. Sık iğnem var. Dolgularımızı böyle üst üste gelmeyecek şekilde ayarlayacağız. Yani bir sağında bir solunda olacak. Ortasında kafes olacak. Her defasında aynı işlemi yapacağız. Şimdi ipimi doluyorum. Buradaki sık iğneme 5 tane trabzan yapıyorum. Bakın sık iğne yaptım. Hiç zincir çekmedim. İpimi doladım. Ve buraya 5 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 hiç zincir çekmiyorum. Hemen yanındaki bu boşluğa sık iğne ile bağlıyorum. Şimdi ne dedik? Bu 5 trabzanlı kısımlar üst üste gelmeyecek. O zaman burada bir tane kafes oluşturuyorum. 5 zincir çekiyorum. Ve sık iğne ile bağladım. Bakın dolgumun üzerine kafes geldi. Şimdi ipimi doluyorum.
Buradaki sık iğnemi yapacağım yine. Bakın altında herhangi bir dolgum yok. O yüzden buraya 5 tane trabzan yapıyorum. Herhangi bir zincir çekmedim. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi hiç zincir çekmiyorum. Yanındakine sık iğne ile bağlıyorum. 4 zincir çekelim ve su taşımızı oluşturalım. Evet. Gördüğünüz gibi çok kolay bir model. Döndürüyorum. 3 zincir. Bu su taşı kısımlarını hızlı hızlı geçiyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. Bu sıramız bizim kafes sıramız olacak. 4 zincir çektim. İlk kafesimi oluşturdum. Şimdi 5 zincir çekiyorum. Neden bu kenarlarda 4 çekiyorum? Çünkü böyle çok hani yayvanlaşmasını istemiyorum. Yani çok böyle kenarlara açılmasını istemediğim için bu şekilde yaptım. Benim daha çok hoşuma gitti. O yüzden bu kenarlarda 4'er tane zincir çekiyorum. Ortalarda 5. Şimdi 5 tane zincirimi çektim. Bu altındaki 5 trabzanımızın ortasındaki trabzanımızın tepe noktasıyla, bakın tepe noktası dediğim yer bu kısım. Tepe noktasına sık iğnemi yapıyorum. Yine 2, 3, 4, 5 zincir. Buradaki kafesime yine sık iğne ile batıyorum. Orta noktasına batıyorum. Evet, kafeslerimize sık iğnelerimizi yaptık. Şimdi 4 zincir ve su taşımızı yapalım. Evet, döndürüyorum. 3 zincir çekiyorum ve tekrar yine su taşımızı yapıyorum. Bir sıra kafes sırası, bir sırada dolgu sırası olarak modelimizi devam ettiriyoruz arkadaşlar. Şimdi su taşından çıkıyorum. 4 zincirimi çektim. İlk kafesimi oluşturuyorum. Ve şimdi bakın ilk sık iğnemin altında herhangi bir dolgu yok. O zaman ne yapıyorum? Buraya 5 tane trabzan yapıyorum. 1 sık iğneden sonra da zincir çekmiyoruz. 1 2 3 4 5. Şimdi hiçbir şekilde zincir çekmedim. Yandaki bu kısma bakın şöyle sık iğne ile bağladım. Dolgu var. O zaman 1, 2, 3, 4, 5 zincir ve bir kafes. Yani bir dolgu bir kafes şeklinde gidiyor aslında. Hemen buraya da yine bir tane dolgu yapıyorum. Yani 5 trabzandan oluşan dolgumuzu yapıyorum. 1 2 3 4 5. Buraya da yine sık iğne ile bağladım. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir. Yandakini sık iğne ile bağladım. İpimi doluyorum ve 5 tane trabzanımı yapıyorum. Her sırada bu dolgular birer tane artıyor arkadaşlar. İlk bir tane ile başladık. Şu anda 3 tane oldu. Şöyle göstereyim bakın. 1 2 3 tane dolgumuz olmuş oldu bu sırada. 4 zincir çekiyorum. Su taşımızı yapıyorum. Şimdi bir kez daha göstereceğim sizlere. Sonrasını zaten artık devam edebiliriz.
Şöyle. Evet, su taşımızı yaptık. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincirimi çekiyorum. Bu sıra kafes sırası. Bir sıra dolgu, bir sıra kafes sırası. 3, 4, 5 zincir. Buradaki 5 trabzanımın orta noktasındaki trabzanımın tepesine sık iğne ile bağlıyorum. 5 zincir. Kafese bağladım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Orta noktasına bağladım. Dört zincir çektim. Su taşımı yapıyorum. Bu kenar su taşlarını dediğim gibi hızlı hızlı geçiyorum arkadaşlar. Bu kısmı anladık zaten. Evet, şimdi 4 tane zincir çekiyorum. Dolgu sıramızdayız. Şöyle sık iğne ile sabitledim. İpimi doluyorum. Bakın hemen su taşından sonra mutlaka ilk dolgumuzu yapıyoruz her zaman. Buraya 5 tane trabzanımı yapıyorum. Dört, 5. Hiç zincir çekmedim. Hemen yanındaki boşluğa sık iğne ile sabitledim. Şimdi bir tane kafes oluşturacağız. Bir dolgu, bir kafes. İpimi doluyorum. Şimdi dolgu yapıyoruz. Ve dolgularımızı yaparken hemen bakın alt kısımlarında hep kafes var dolgularımızın. Ona dikkat edeceğiz. Beş tane trabzanımı yaptım. Sık iğne ile bağladım. 5 zincir. Buraya kafes oluşturuyorum. Buraya da 5 tane dolgu yapacağım şimdi. Yani trabzan. Sık iğne ile bağlıyorum. 5 zincir. Sık iğne ile bağladım. Kafes oluşturdum ve dolgumuzu yapıyoruz. Sık iğne ile bağladım. 4 zincirimi çekiyorum ve su taşımı yapacağım. Şimdi şöyle bir son haline bakalım arkadaşlar. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi kaç sıra kaç santim yapacağım. Sonra sizlerle paylaşacağım. Ben bir uzatayım hani kaç santim olacağını elimize göre ayarlamamız gerekiyor aslında. Hani kime göre yapacaksanız. Şimdi yapalım, büyütelim. En son bir ütü de yapacağız arkadaşlar. Buharlı bir ütü de yapacağız. En son tamamladıktan sonra yani gerekli ölçüye geldikten sonra devam edeceğiz. Arkadaşlar ben bel şalımı istediğim genişlik ve yüksekliğe göre ördüm. Genişliğim şu düz kısmının genişliği 62 santim oldu. Direkt şu kenardan bu kenara 62 santimlik bir uzunluk oldu. Yüksekliğim de 29-30 santim gibi bir yükseklik oldu. Tam istediğim ölçü hani bu şekilde istenmişti ve o şekilde hazırladım. Sıra sayısı olarak da şöyle bir sayalım, 31 sıra olması gerekiyor. 2, 4, 6, 8, 10, 4, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ve 31. Evet, 31 sıra örmüşüm ben bunu ve bu ölçülere geldim. Bu tabii ki benim ütülemiş halim arkadaşlar. Sizler de bu şekilde bandanalarınızı, bel şallarınızı yaptığınızda ütüleyin ters kısmından. Şimdi bağcık kısmıyla devam edelim.
Şöyle kenarda kalmışız. Evet, 2 tane zincir çekiyorum bu kenarda ve buradaki yuvamızın içerisine sık iğne ile giriyorum bu şekilde. Bir tane daha sık iğne yapıyorum. Evet, 2 tane sık iğne yaptım burada. Şimdi bağcık kısmını hazırlayacağım. Kaç tane zincir çekeceğim? Bir bakayım arkadaşlar. Ben hani kaç tane çekmem gerekiyor? Ölçüsüyle de vereceğim size. 130 tane zincir çektim ve 60 santime denk geldi arkadaşlar, yeterli. Sizler hani beldeki kalan açıklığa göre de yapabilirsiniz. Veya hani ben bağcıklarını da uzun istiyorum, aynı benim yaptığım gibi uzun istiyorum derseniz de yine bu şekilde fazla zincir çekebilirsiniz. Şimdi zincirimizi şöyle düzeltiyoruz. Düz kısmından düzeltelim. Evet, yamuk olmasın. Şimdi üzerine sık iğne gideceğiz. Bütün zincirlerimize bu şekilde bakın batarak sık iğneler gidiyorum. Dip kısmına kadar böyle gelelim. Tüm zincirimize dip kısmına kadar geldik. Şimdi tekrar yuvamızın içerisine 2 tane daha sık iğne yapıyorum. Ve bakın bağcık tam ortasına denk gelmiş oldu. Şimdi şuradaki trabzanlarımızın üzerine sık iğne yaparak geliyorum arkadaşlar. Ve şu boşluklarımızı en sonda bakın kafeste bitirmiştik. Bu kafeslerimizin içlerine sık iğneler yapıyorum. 2, 3, bir tane daha yapacağım. 4. Bir tane de bu sık iğnenin tepesine yapıyorum. 5 tane olmuş oluyor. Şimdi eğer eliniz sıkıysa 6 yapın. Eliniz gevşekse veya işte buradaki boşluk 4 tane 5 tane sık iğne için küçükse 4 tane yapın. Ona göre kendiniz ayarlayabilirsiniz buradaki sık iğne sayısını. Boşluk kalmasın yeterli arkadaşlar. Ben 5 sık iğne, bir tane de bu sık iğnenin tepesine yapıyorum. 6 tane olmuş oluyor. Şimdi bu şekilde ilerleyelim. Gördüğünüz gibi çok basit, kolay, hemen böyle bir günde de bitirebileceğiniz şahane bir model arkadaşlar. Böyle çeşit çeşit kombinlerle, pantolonlarınızla, şortlarınızla, elbiselerinizle kombinleyebilirsiniz bunu. Çok şık olacaktır. Bunun bandanasını da yapabilirsiniz. Biraz daha küçük yaparsınız. Bandana olarak da kullanabilirsiniz. Evet, sıra sonuna kadar gelelim. Bakın bu kısmı dümdüz bir şekilde gitmiş olduk. Sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Buradaki sık iğnelerimi de yine aynı şekilde trabzanların üzerine sık iğne ile yapıyorum. Yuvam içerisine 2 tane sık iğne yaptım. Ve yine zincirimiz için burada kaç tane çektiysek yine bu tarafta da aynı şekilde çekmemiz gerekiyor. 130 tane çekmiştim. Burada da yine aynı şekilde 130 tane zincirimi çekelim. Sonuna kadar geldim. Şimdi bu yuvamın içerisine 2 tane daha sık iğne yapıyorum. Diğer tarafta da yine aynısını yapmıştık. Şimdi burada 1-2 zincir çektim. Şuradaki bakın zincirimize, sondaki zincirimize kaydıralım. Bir zincir çektim ve bitiriyorum. İpimi burada keseceğim arkadaşlar. Tamamlamış olduk. Şimdi ipimi gizleyeceğim. Bu arkada, bu ilmeklerin aralarında bu şekilde ipimizi gizleyeceğiz. Sonra son bitmiş halimizle gelelim. Evet arkadaşlar, bel şalımızı tamamladık. Üst kısmına gittik. Bakın orada dümdüz bir görüntü olmuş oldu. Gayet şık, güzel bir model oldu. Rengiyle de modeliyle de
Tam içime sinen ölçüleriyle de içime sinen bir model oldu. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Gördüğünüz gibi oldukça kolay da yapılan bir model. Kenar oyası yapmadım. Sizler isterseniz kenar oyası da yapabilirsiniz. Herhangi bir kenar oyası. Kanalımda yine böyle bandanalar için kenar oyaları var. Hani bandanaların kenarlarına uyguladığım oyalar var. Onlarla da bakıp inceleyip yapabilirsiniz arkadaşlar. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Hepinize sağlıklı günler dilerim.